Arkadaşlar merhaba. Arkadaşlar bugün sizinle lityum pillerin kapasite ölçümü, güç ölçümü ile ilgili bir tecrübe paylaşımı yapacağım arkadaşlar. Yani bu yaptığım uygulamanın doğru kullanılır olduğunu söylemiyorum. Sadece kendi denememi sizinle paylaşıyorum. Yani böyle bir uygulama yapmayı düşünen arkadaşlar birçok yerden paylaşsın. Ben de bunu deneyerek öğrenmeye çalışıyorum arkadaşlar. Böyle söyleyeyim. Şimdi pillerimizin gücünü, kapasitesini öğrenmek istiyorum. Bunun için de bu lityum piller için kapasitesini ölçen cihazlar varmış. Şu an o cihazlardan elimde olmadığı için ben ölçü aletiyle bunu nasıl kapasitesini öğrenebilirim diye denemeler yapıyorum arkadaşlar. Şöyle ki ölçü aletini amper konumuna alıp bir pilin şöyle artı eksi uçlarına kısa süreli bir dokundur çek yaparak pilin multimetrenin akım kademesinde ne kadar akım çekildiğini görmek istiyorum arkadaşlar. Şöyle çok kısa süreli bir dokundur çek yapacağım. Evet arkadaşlar, bu pilde hiçbir değer göstermedi. Şöyle ölçü aletini daha iyi görün. Evet arkadaşlar, bu pilde hiçbir değer göstermedi. Evet. Bu pilimizin işin ilginci, voltaj olarak ölçtüğümüzde bize bir voltaj değeri veriyor mu arkadaşlar? Bakın 3.6 volt bize voltaj değeri veriyor. Ama güç olarak sıfır güç. Yani hiçbir akım geçişi göstermiyor. Yani bunu 3.6 volt gördüğümüzde belli bir şeyi çalıştırabilir diye düşünüp kullanmaya çalışırız ama kullandırmaz ki bunu da şuradaki el matkabı, şarjlı matkap dediğimiz veya şarjlı tornavida, matkap değil bu, tornavida dediğimiz bu alette deneme yaparak bunda çalıştırmadığını gördük arkadaşlar. Şöyle pilimizin artı eksi uçlarına krokodil kablolarımızı takıyoruz. Ve bu kabloların ucuyla da şarjlı tornavidamıza dokundurduğumuzda normalde gücü varsa bu şarjlı tornavida yine bir lityum pil veya 3 tane nikel kadmiyum pille çalışan bir şarjlı tornavida çalışması gerekir. Çalışmıyor. Yani multimetrenin akım kademesinde gördüğümüz hiç amper vermeme durumu doğrulandı diye düşünüyorum arkadaşlar. Hiçbir gücü yok bu pilin. Voltajı 3.6 volt gösterdiği halde sıfır güç arkadaşlar. Şimdi başka bir pilimize bakalım. Şöyle kablo bağlayabileceğimiz bir pilimiz. Yine bu pilimizi
şöyle evet. Önce voltaj kademesinde voltajını ölçelim arkadaşlar. Bakalım ne voltaj veriyor. 4.07 volt voltaj veriyor bize. Tamam. Sonra multimetremizi akım kademesine alıyoruz. Ve kısa süreli bir dokundur çek yaparak bize ne kadar akım verebilir onu anlamaya çalışıyoruz arkadaşlar. Şu an 8 amper gösterdi. Evet. 7.8 tabii dokundurmaya devam ettiğimiz sürece düşürüyor akımını. Yani bunun içerisinde bir güç var arkadaşlar. Multimetre ile yaptığımız ölçümde bunu bize gösteriyor. Şimdi bunu var görünen gücü bir de şarjlı tornavidada çalıştırmayı deneyerek görmeye çalışalım arkadaşlar. Yani multimetre ölçü aletiyle var görünen akım değeri bize doğru bir değer veriyor mu? Gerçekte üzerinde bir güç var mı? Onu görelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şu an pilimizin uçlarına bağladığım krokodilleri şarjlı tornavidaya değdiriyorum. Evet arkadaşlar, şarjlı tornavidayı çalıştırdı. Yani burada 8 amper gösterdiğine göre şu anda da tabi ölçü aleti üzerinden geçirmedim ama ben daha önce şu anda geçireceğim. Daha önce yaptığım denemede ölçü aleti üzerinden geçirdiğimde 1 amper çektiğini görmüştüm. Ölçü aletimizi de şöyle, umarım görünüyordur. Evet. 1 amper akım çekiyor arkadaşlar. Evet. Yani bu pilimiz tabi tam olarak bir kapasite hesabı çıkartamıyoruz. Sadece fikir vermesi açısından değerlendirme yapabiliyoruz arkadaşlar. Biraz önceki pilimiz sıfır güçle hiç çalıştırmamıştı. Bu pilimizde ölçü aletimizin akım kademesinde bize 8 amper gösterdi ve şarjlı tornavidamızı çalıştırdı arkadaşlar. Şimdi başka bir pilimizde yine bakalım. Bu pilimizde de yine böyle kısa süreli dokundur çekle ölçü aletimiz akım kademesinde ne kadar akım verebiliyor onu göreceğiz arkadaşlar. Bakıyoruz. Evet. 11,5 amper akım verebiliyor arkadaşlar. Tekrar kısa süreli. Evet. 11,1. Tabii ki kısa devre yaptığımız için 11,5 akım verirken bir süre tuttuğumuzda bu 11,1'e düştü. Evet arkadaşlar, bu da bu pilimizde de güç olduğunu gösteriyor bize. Yine bununla da şöyle krokodilleri bağladık. Şarjlı tornavidamıza bağladığımızda nasıl bir güç alıyoruz? Evet.
Evet arkadaşlar, ben hani pillerimizin kapasitesi, gücü ne oranda, böyle tabii ki çok detaylı bir kapasite tespiti değil ama bir fikir verme açısından bu şekilde pillerimizin ne kadar güç tutabildiğini bu şekilde anlayabileceğimizi düşünüyorum arkadaşlar. Dediğim gibi belki de bu yaptığımız uygulama pilimize zarar verebilir. Bir ölçü aleti üzerinden akım ölçümü bu pillerde ne derece sağlıklı bilemiyorum. O yüzden tavsiye niteliğinde yapılsın şeklinde söylemiyorum. Sadece yaptığım bir tecrübemi paylaşıyorum arkadaşlar. Ben bu şekilde pillerin içinde güç var mı yok mu? Mesela biraz önce şu pilimizde voltaj görünüyordu ama sıfır güç. Hiç akım çekilmedi ve şarjlı tornavidamızı da çalıştırmadı. Yani normalde üzerinde voltaj olan şeyin çalıştırılması gerekirdi. Bu şekilde bir kontrol yapmamış olsam ben şarjlı tornavidanın arızalı olduğunu düşünürdüm. Üzerinde voltaj var, bunu çalıştırması lazım, niye çalıştırmıyor diye. Ama böyle bir güç kontrolüyle pilde sorun olduğunu anladım arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bu şekilde lityum pillerimizin güç kapasite ölçümü ne derece sağlıklı olur? Yine bu konuda tecrübesi, bilgisi olan arkadaşlar da yorumlarda paylaşırsa, bizi bilgilendirirse memnun olurum. Ben böyle bir tecrübemi sizinle paylaştım arkadaşlar. Bugünkü videomuzda bu kadar. Kanalımıza abone olarak, beğenerek destek olabilirsiniz. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.